Ormanın derinliklerinde börüyle birlikte çok güzel görüntülere ulaşmak için DSLR foto kapan sistemini kuracağız. Bir hayvan geçerse buradan aynı bu şekilde bir görüntü alacağız. Bu bölgede de tek başıma olmaktan gerçekten çekiniyorum. Bakın burası yaban hayatta önemli bir nokta. Hava kararıyor. Buradan ayrılmamız lazım. Çünkü leş var. Leşin olduğu ortamda ayı da olur. Rekabet, sıkıntı da olur. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şey gelmiş. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Sarıkamış'ta çok güzel bir videoyla sizlerle birlikte oldum. İzlemeyenler buradan izleyebilirler. Ve bu hafta Türkiye'de belki de dünyada elde edilmiş en güzel görüntülere ulaşabilmek için ormanın derinliklerine yolculuk yapacağım. Ve ormanın derinliklerinde börüyle birlikte çok güzel görüntülere ulaşmak için DSLR foto kapan sistemini kuracağız. Bu sistemle ayıları, kurtları, belki de vaşakları ormanın derinliklerinde gece yarısı görüntülemeye çalışacağız, görüntüleyeceğiz. Benim hedefim bir boz ayıyı orman içi patikada yürürken görüntüleyebilmek. Onun için düşündüğüm birkaç nokta var. O noktalara ziyaret edip kafamıza yatarsa börüyle birlikte DSLR foto kapanı kuracağız. Hatta denek olarak Börü Paşa'yı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Ben çok heyecanlıyım. Hazırsanız devam edelim. Dağlara gidiyoruz paşam. Dağlara. Hadi bakalım. Da. Börü Bey, ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapacağız bugün biliyor musun? Ayıların, vaşakların, kurtların hepsinin bulunduğu ormanda seninle araştırma yapacağız. Ve çok güzel bir foto kapan sistemi kurup görüntü almaya çalışacağız. Sen de onların kokusunu bir al bakalım. Oğlum özledin beni biliyorum da dağda gezersek senin için de benim için de daha iyi olur. Aslan parçam. Şimdi ağzını yerim. Seni var ya, şimdi böyle seveceksin sen. Aslan parçam benim, aslan parçam. Benim aslan parçam. Hadi gidelim. Bugün bu videoda yalnızım. Tabii ki de yalnızım dersem Börü'ye hakaret etmiş olurum. Börü Paşa ile birlikteyim. İkimiz tek başımıza ormanın derinliklerinde çok güzel çalışma yapacağız. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi böyle yanımda arkadaşlarım olmadığı zaman kafa dağıtmak istediğimde çıkıp kendim dağda böyle çalışmalar yapıp foto kapan çalışmaları yapıp videolar çekerek sizlerle paylaşırdım. Çok eski takipçiler bunları hatırlar ve bilirler tabii ki de. Bugün de arkadaşlarımın birçoğunun işi vardı. Kimisinin gelemedi, kimisinin düğüne katılması gerekiyordu. O yüzden ben de evde sıkıldım, duramadım. Dedim ki ya basalım gidelim biz dağlarımıza ve çalışmalarımızı yapalım. Uzun zamandır da DSLR foto kapanı kendi bulunduğumuz bölgede kurmuyorduk. Evde yatıyordu yani. Dolapta duracağına ormanda dursun ve önünden belki ayı geçer, kurt geçer. Güzel görüntüler alırız ki alacağız da. Şimdi kafamda güzel bir kompozisyon var. O kompozisyon doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Börü Paşa da gezmiş olacak. İlk başlarda araba tutuyordu onu ama şu anda biraz daha alıştı. Ve büyüdüğü için de yan koltuğa almadım. Bagajda gidiyoruz. Hava da yağışlı. Böyle tam yağıştan sonra hayvanların çıkıp gezdiği, besin aradığı bir dönem. Hem de yağmur yağdıktan sonra etraf daha bir yeşil oluyor. Ormanlar daha bir canlı oluyor. Ben açıkçası seviyorum yağışlı havaları. An itibariyle ormana girdik. Çevrede yürüyüşçüler var. Biraz uzaklaşmamız lazım Börü'yle yürüyebilmek için. Çünkü serbest bırakıyorum Börü'yü ve insanlara karşı bir agresyon sergilemesin. Oo, şu ortama bir bakın ya.
Arabayla ormanda gitmek doğayı hissetmenizi sağlamıyor ne yazık ki. Şöyle doğada inip bir yürüyüş yapmak kesinlikle gerekiyor. Bu kuş seslerini, bu arkadan gelen rüzgarın uğultusunu hiçbir müziğe değişemem. Hele bir de böyle aslan parçası bir kurdunuz yanınızdaysa, Çekoslovak kurt köpeği ama kurt demek hoşuma gidiyor. Oğlum! Gel gel. Geldik. Börü. Bak buraya. Aslanım benim, aslanım. Aslan mısın sen? Sen aslan mısın? Gel oğlum. Aslan oğlum. Aslanım benim. Koku aldı. Arkadaşlar bakın, sürtünme ağacı var demiştim. Börü sürtünme ağacındaki kokuyu aldı. Hem de arabayla durduğumuz yerin dibinde. Oğlum neyin kokusunu aldın? Ne var orada? Bakın bu ağacı kokladı sürekli. Bu ağaçta reçine var. Reçine olan ağaca da hayvanlar sürtünür genelde. Tam şuraları kokladı. Bir kıl var mı diye bakıyorum. Eğer görebilirsem sizlere de göstereceğim. Bir kıl göremedim ama muhtemelen gördüm. Bakın. Göremedim dediğim anda gözüme çarptı. Şöyle kıl. Tam netlemedi kamera ama şu doğaya indiğim anda çok mutlu oluyorum. Hadi biraz yürüyelim. Böyle o kadar sevindi ki etrafı keşfetme duygusuyla hareket ediyor şu anda. İlerliyor. Arkasında beni gördüğü için tabii ki de bir güveni var. Ama bakın şimdi ben geri döndüğüm anda ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Oğlum sen ne tatlısın. Gel gel, tamam gel. Gitmiyorum, gel gel gel. Gel, gitmiyorum bir yere lan. Gitmiyorum oğlum, seni bırakır mıyım ben? Ben seni bırakır mıyım? Şu güzelliğe bak. Yat da bir seveyim seni, hadi yat. 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 Eşek. Patilere bakar mısınız, şu patilere? Şu patilere bakar mısınız? Şu patilere bir bakın, şu patilere. Pençelere bakın, pençelere. Bir de dişlere bakın. Dişleri gördünüz mü? Aslanım benim. Gel. Az önce bilerek sabit durdum. Ne sağa ne sola gittim. Ve börüyü izledim. Gitti. Arkasına baktı. Benim durduğumu görünce geldi. Şimdi bu tarafa gitti. Şimdi tekrar bu tarafa gidiyor. Ama alanı kısıtladı. Yani belli bir alan oluşturuyor kendine. O alanın dışına çıkmıyor. Hem beni gözetiyor hem de çevreyi gözetiyor. Şu anda ilerliyor. Hadi gidelim. Gel. Şu an öyle yerlere geldim ki yani her adımda bir anım var bu topraklarda, bu ormanlarda. O anıları hatırlayınca da yeniden yaşayasım geliyor. Geçtiğimiz senelerde tam bu noktalarda bir bozayıyı, kuzuyu götürürken çekmiştik DSLR fotokapan ile. Aynı zamanda bir vaşağı ormanın içerisindeki patikada görüntülemiştim. Önceki yıllarda normal fotokapanlarla kurt sürülerini, geyikleri görüntülemiştim. Bunları düşününce insan gerçekten burada bulunmaktan çok mutlu hissediyor kendini. Şu doğanın sesine bakar mısınız? Börü çok mutlu bu arada.
Oğlum, mutlu musun? Gel. Gel. Gel oğlum. Hemen de sevdirir kendini. Ama seni bu habire her adımda sevecek miyiz böyle? Gel. Bakın burası yaban hayatta çok önemli bir nokta. Ayılar, kurtlar, geyikler bu bölgede toplanarak hem su ihtiyacını gideriyorlar, hem yazın sıcağında serinliyorlar. Biz de börüyle tam bu noktadayız şu anda. Bakın buradaki ağaca defalarca foto kapan kurdum ve karşıdaki yolda kurtları, ayıları görüntüledim. Bugün de iz takibi yapıyoruz. Yani burada nereye kurarsak kuralım DSLR foto kapan sistemini görüntü alabiliriz. Ama bir iz doğrultusunda çalışmayı yaparsak çok daha verimli olacak tabii ki. Şimdi iz takibi için çamurun üstüne gelmemiz gerekiyor. Çamurda hayvanların ayak izleri daha çok belli olur. Biz de öyle yapacağız börüyle. Tabii börünün ayak izini görüp kurt diyormuşum bir de. Olur mu olur. Şu doğaya bakar mısınız? Muhteşem ya, muhteşem. Oğlum gel. Uzaklaşıyorsun çok. Buraya gel. Börü. Ben oluyunca hemen gelir. Bence o ormana girmemelisin. Bütün kurt sürüleri orada yaşıyor. Gel buraya gel. Bakın bu orman kapkaranlık, zifiri karanlık yani. Hayvanların genelde saklanmak için tercih ettikleri bir orman. Ve o orman içerisinde de biz defalarca kurt görüntüledik. Börü! Buraya gel. Haklı olarak sizler hani şu durumdan korkuyorsunuz. Hatta birçok yorum geliyor. Bir gün börü işte ormanda yürürken siz kaybolup gidecek ve bir daha onu bulamayacaksın gibisinden yorumlarla karşılaşıyorum. O aşamayı aştık arkadaşlar. Yani börüyle benim aramda çok ayrı bir duygusal bağ var. Yani az önce gösterdim. Ben arkamı dönüp gittiğimde börü koşa koşa yanıma gelir. İsterseniz burada da deneyelim. Bekleyin. Şu an orada duruyor ama beni gözettiği ve benim burada olduğumu bildiği için rahat davranıyor. İzleyin şimdi. Şuraya yerleştirelim cihazı. Börü, ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Aferin oğlum sana, aferin. Aslanım benim. Aferin. Ben gidiyorum böyle. Ben gidiyorum. Buralarda pek fazla iz bulamadık. İşin açığı. Yağmur yeni yağdığı için mevcuttaki izleri de örtmüş. O yüzden şu orman içerisinde ayıların mezarlığı olarak adlandırdığımız önceki videolardan da bildiğiniz yere gidip DSLR foto kapan sistemini oraya kuracağız. Yani şu anda öyle bir karar verdim. Bakın börü kokladığı yerleri görüyor musunuz? Hemen göstereyim size. Bu otun bu kısımlarını kokluyor. Muhtemelen diğer yaban hayvanlarının kokusunu aldı ve onları kokluyor. Börünün izine bakar mısınız? Bu da börünün izi arkadaşlar. Yani buradan börü yürüse, börünün yürüdüğünü bilmesem ve buradan geçsem kurt derim kesinlikle. Güneş batıyor. O kadar güzel ki ortam. Şimdi öyle bir yere geldik ki
Size de sürpriz olsun. Ayının Yolu belgesel projemizi gerçekleştirdiğimiz yerdeyiz. Ve bu gördüğünüz işte bozayları yakalamak için, sonrasında GPS takmak için hazırladığımız tuzak. Bu tuzağa bozayı önden girdiği anda içerideki leşlerle beslenmek istiyor. Ve alttaki mekanizmaya dokunduğunda da kapak kapanıyor. Zaten bu olayın tamamını fragmanda sizlerle paylaşmıştık. Ama şu anda ortamı sizlere göstermek istedim. Bakın foto kapanlarımız 2 tane burada, bir orada. Diğeri orada. Kafesimiz burada. Ayıların geldiği patika şurası. Diğer foto kapanımız da buradaki ağaçta. Aynı zamanda da DSLR foto kapan sistemini yerleştireceğiz şu gördüğünüz ormanın patikasına. Ayılar işte bu ormandan geliyor. Gelmeleri için birçok sebep var. Çünkü burada onlarca leş var. Yani genelde leşleri burada tüketmişler. Ve burada sürtünme ağaçları var. Karınca yuvaları var. Hayvanların gizlenebileceği çok özel bir yer. Fakat börü hiç çekimser davranmıyor yani. Ben anlamadım. Ama beni sürekli kolaçan ediyor. Gel oğlum. Bakın karınca yuvası. Şöyle ağacın dibinde. Bu da bozayıların sürtünme ağacı. Bunu daha önceki videolarımda da zaten göstermiştim sizlere. Ayılar buraları kemiriyorlar. Sırtlarını kaşıyorlar. Sürtünüyorlar. Hem iletişim olarak hem de kaşınmak için bu ağaçları kullanıyorlar. Burası DSLR foto kapanı kurmak için gerçekten çok güzel bir yer. Gel. Bu bölgede de tek başıma olmaktan gerçekten çekiniyorum. Çünkü bu bölgede geçtiğimiz senelerde çektiğimiz videoda Rıfat'la yine bir foto kapan çalışması yaparken karşımıza bozayı çıkmıştı. Gerçekten ürktüğüm anlardan bir tanesiydi. Çünkü anlık bir karşılaşma olmuştu. Şimdi tedirginim. Bak böyle diye hareket ses yapıyor ama ayı mı acaba diye düşünmüyor değilim. Oğlum neyi kemiriyorsun sen orada? Ne kemiriyorsun? Ormanda rahat yeri buldun tabi. Çok durmamamız lazım. Bak gel buraya hadi. Arkadaşlar. Birinci flaşımızı kurduk. İkinci orada. Üçüncü burada. Ayı bu patikadan gelecek. Ve flaşlar patladığı anda mükemmel bir görüntü alacağız. Hareket sensörünü de ayıyı gördüğü an algılaması için şuraya bir yere kurmam lazım ki yoldan geldiği anda işte patlasın ve flaşlar çalışsın. Of, patika çok iyi, mekan çok iyi. Umarım ayılar gelir. Ne var oğlum? Arkadaşlar böyle bir şeyden işkillendi. Leşin başındayız. Gerçekten tehlikeli burası bu arada. Hangi akla hizmet buraya geldiysek ikimiz. Neyse şunu kurayım. Üstünde görüntüyü deneyeceğim. Yani buradan bir hayvan geçtiğinde nasıl bir görüntüsünü alacağımızı şimdi göreceksiniz. Yani şaka gibi ama gerçek. Mükemmel bir görüntü elde ediyor bu sistem. Bakın bir hayvan geçerse buradan aynı bu şekilde bir görüntü alacağız. Börü de denemiş olduk. Hadi bakalım rastgele. Her zaman böyle çalışmalar yaptığımda heyecanlanırım. Şimdi börünün üstünde denediğimde de buradan bir hayvan geçtiğinde nasıl görüntü alabileceğimi gördüğüm için ayrı bir
heyecanlandım. Hava kararıyor. Buradan ayrılmamız lazım. Normalde burada börüyle silahsız, bıçaksız yalnız başımıza çalışma yapmak çok riskli. Çünkü leş var. Leşin olduğu ortamda ayı da olur, kurt da olur ve rekabet de olur. Dolayısıyla sıkıntı da olur. Evet, aradan 3 gün geçti ve 3 gün sonra bugün orman derinliklerinde kurduğumuz DSLR foto kapanı börüyle kontrol edeceğiz. Bu keşifler hem doğadaki hayvanları görüntülememize yarıyor hem de börünün doğada vakit geçirmesine, yaban hayatta bir şeyleri görmesine, alışmasına sebep oluyor. O yüzden ben çok mutluyum. Sizler de çok mutlusunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü börüyü benden yaban hayatından daha çok takip ettiğiniz 2 daha 4 yani onu anlamış olduk. Ama ne yaban hayatına ne de börüye ara vererek ikisini de birlikte ilerletmeye çalışıyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Börüyü araca yükleyip yolculuğumuzu da yaptıktan sonra artık ormanın içerisinde hem iz takiplerimize devam edeceğiz hem de neler yakalamışız buna bakacağız. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar bir yorumda gördüm. Takipçimiz demiş ki ya hep börüyü gösteriyorsun. Bubi'ye de ara sıra bir yer versen olmaz mı demişler. Evi görünce şöyle ilerlerken aklıma sizi Bubi ile de tanıştırmak geldi. Bubi'yi bir gösterelim. Değil mi Şevket? Gösterelim hadi. Bu arada Bubi bana küs. Yani neyini göstersem bilemiyorum. Dokunduğum an hemen naz yapıyor, saldırıyor. Her yerimi patiledi zaten yine dün gece. Ben onu alayım geleyim. Yoksa Bubi geldiğince gelmesinin şansı yok. Bir yakalamam lazım. Hemen geliyorum. Nazlı kızım benim. Evet arkadaşlar. Bu da bizim Bubi kızımız. Kızım. Bakayım bir. Bu da pek tatlı. Ama bakın beni sevmez. Çünkü ben onu biraz hırçın sevmişim küçükken. O da beni kara listeye ekleyerek ne yazık ki iyi tepkiler vermiyor. Değil mi kızım? Gel gel tamam. Tamam kızım. Bakayım. Tamam tamam patileri çıkardık. Şşt, tamam. Kızım. Tamam. Git yürü. Nazlı. Bu bile de aramızdaki ilişki bu şekilde ama o beni ne kadar tırmalasa da ben onu çok seviyorum. Aramızdaki ilişki değişmez. Yürü oğlum. Aslan oğlum. Bakayım bir. Gel. Bu da şimdi Bubi'nin kokusunu aldı. Kıskançlıklar börüde oldukça fazla. Her neyse şimdi ilk zamanlarda börüyü kucağıma alıp sizlere tanıtabiliyordum. Artık öyle bir şey mümkün değil. Hem ağırlaştı hem de kocaman oldu. Arabaya yüklerken yine kucağıma alıyorum. Sizler onun değişiminin nasıl olduğunu daha iyi göreceksiniz. Kaçmak yok oğlum, tamam mı? Hayır. Gel. Gel. Bu da müdür. Ne oldu oğlum? Şimdi dağlara gidince biraz serinleyeceğiz. Değil mi oğlum? Bu arada kış kürkünden yeni çıkıyor. Burada havalar soğuk gitti. Her yerim kıl oldu. Hadi. Artık alıştı bu arada. Şimdi ilk zamanlar götürdüğümüzde ağlıyordu. Çıkmaya çalışıyordu buradan. Ve kusuyordu sürekli. Ama artık gide gele aracın arkasına da alıştı. Doğaya, dağlara da alıştı. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. Zorluk çıkarmıyor. Hem de güzel bir vakit geçiriyoruz. Şimdi Börü'nün en sevdiği ormanlara geldik. Gerçekten muhteşem ortam. Tabii bu yollarda ilerlerken DSLR foto kapağında da ne çıktığını gerçekten merak ediyorum. 3 gün oldu ama 3 gün deyip geçmeyin. Dışarılar çok sıcak. Gerçekten son zamanlarda hava bayağı kızdırdı. Bu sebeple hayvanlar yukarılara çıktılar. Yüksek kesimli yerlerde daha çok görülüyorlar. Ve bizim kapanı kurduğumuz yerde 1700 metre rakıma sahip. Yani Kızılcahamam'ın en yüksek noktalarından bir tanesi. Bu sebepten dolayı ben güzel türleri kaydettiğimizi düşünüyorum. Bir de Başak geçse var ya,
Tadından yenmez. Oğlum. Gel. Bak. Aslanım benim. Ayak izini çeker misin? Çek. Börünün ayak izine bir bak. Geçen de çekmiştim ben bunu. Kurulum aşamasında elim kadar oldu keratanın ayak izi. Evet arkadaşlar, böyle. Evet, kamera burada duruyor çünkü gideceğimiz yere önceden bakıyoruz. Etrafta bozayılar var. Burası ayıların mezarlığı olarak isimlendirdiğimiz bir yer. O yüzden ya gitmeden ses çıkartmamız gerekiyor ya da önden birinin gitmesi gerekiyor ki biz de genelde öyle yapıyoruz börünün olduğu çekimlerde. Bakın şu anda börü hemen arkamda. Beyefendi biraz kilo almış, o yüzden hemen soluk soluğa kalıyor. Ama mükemmel bir ortamdayız şu anda. Bozayıların tam ortasındayız gerçekten. İşte elde edeceğimiz görüntüler de bizlere burada 3 gün içerisinde nelerin yaşadığını gösterecek. Aynı zamanda Ayının Yolu projesi için ayı kapanımız da aynı noktada bulunuyor. Ayı kapanının olduğu yerde GSM'li foto kapanlarımız da var. Ayı kapanına herhangi bir hayvan gelmedi. Mesaj gelirdi çünkü gelseydi. Ama sonuçta arkadaki patikadan ayı geldiyse, kapanı görüp geri döndüyse biz bundan haberdar olamayız. Ancak ayının kapanın çevresinde olması gerekiyor. Bilmiyoruz. Sürprizlerle dolu vahşi yaşam maceramıza devam ediyoruz. Şevket, ne diyorsun? Ayıyı ne zaman yakalayacağız? Müthiş bir koku var. Gerçekten müthiş bir koku var. Bu gördüğünüz kapanda onlarca ayı geldi gitti. Ama hedefimiz kesik kulak, koca olan gibi büyük ayılar. Bunlar da Ayının Yolu isimli belgeselimizde sizlerle olacak tabii ki. Böyle şimdi içeri girip kapatmasın kendini de. Hayır! Ayı kapanını görüyorsunuz. Sağdaki patikayı görüyorsunuz. Sağdaki patikanın ortasında bir DSLR foto kapanımız var. Yine bildiğiniz üzere 3 gün önce kurmuştuk. Ve bu foto kapanda muhtemel hayvanlar var. Yani buradan vaşak geçebilir, ayı geçebilir. Kurt çok nadir çünkü böyle bölgesel değişikliklerde kurt çok fazla uğramayı tercih etmiyor, gelmeyi tercih etmiyor. Ayı çok çabuk öğrenebilen bir hayvan. O yüzden ayının gelme ihtimali diğer hayvanlara göre daha fazla. Yaban domuzu leşinin başında daha önce gördük ama bu davranışı çok sık sergilemiyor. Bu gibi yorumları yaptıktan sonra kontrol etmek istedim. Çünkü kendi deneyimlerimi sizlere aktararak buradan da elde edeceğimiz görüntüleri hep birlikte izleyeceğiz. Hadi gidelim. Börü, gel buraya. Bu arada sürtünme ağacımız da yine burada. Birçok videoda bahsettik sürtünme ağacından, ağaçlarından. Ayıların sosyal medyası olduğundan bahsettik ki Ayının Yolu belgeselinde de bu bölgeyi tercih etme sebeplerimizden bir tanesi burada ayı popülasyonunun fazla olmasıydı. Aktif olarak ayılar burayı kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Buna işte buradaki kıllardan karar verebiliyoruz. Geçen hafta geldiğimde bir kıl bulmuştum ve şimdi de buldum bak. Gördün mü? Görünüyor mu bilmiyorum da. Bir boz ayıya ait kıl. Göründü. Yani benim burun hizamda. Ama böyle tepelere de çıktığımızda kıllarla karşılaşabiliriz. Çünkü buradaki bozayılar öyle 1.80, 1.90 boyları olan değil. 2-2,5 metre boylara sahip bozayılar var burada. Ve projenin de hayata geçebilmesi için iri erkek bozayılara ulaşabilmemiz lazım. Şimdiye kadar ulaştıklarımız çok büyük değildi bizim kriterlerimize göre. O yüzden de çalışmayı henüz sonlandırmadık. Devam ediyoruz. Bu hemen yoruldu ya. Oğlum sen niye hemen yoruldun böyle? Şşş. Allah Allah. Neyse gel. Gördün mü? Gördüm. Hareket sensörünün önünden geçten flaşlar patlar. Dur geçsin de bakalım. Dur. Bunu atayım da. Börü. Bak. Çekti. Bir de gelirken çeksin daha güzel olur. Çok iyi ya sistem. Börü. Börü. Oğlum. Böyle olmaz. Seninle düzenli spor yapmamız lazım her sabah. Tamam mı?
Değil O mi? kadar billur yememesi lazım. Spordan ziyade. Billurlar seni obez yapmış oğlum. Olmaz. Benimle güreşme. Altta kalırsın. Bak şimdi. Bak. Ya Şevket, görüntüler için merak etmiyor musun abi? Börüyle oynamaya daldık, gel. Abi esas işimizi unutmayalım. Buradan ne görüntüler çıkacak kim bilir şimdi. Hadi bakalım. ...192 tane görüntü var. Hadi canım. Kuşu bile çekmiş. Ama çok sivrisinek var, ben sana söyleyeyim. Tavşanı gördün mü bak? Ne güzel tavşan çıkmış. Oo evet. Dur. Bayağı da büyük lan. Tavşan güzel ama sivrisinekler... Aa, 2 tane tavşan çok güzel çıkmış Şevket. Bir bak, görüntüye bak. Mükemmel görüntü ya. DSLR foto kapağını bu yüzden seviyorum, biliyor musun? Çok güzel görüntüler alıyor ya. Bak, sanatsal çıkmış. Normal foto kapağını çekse bu kadar güzel çıkmazdı. Sincaba bak, sincaba Şevket. Bak o kadar hareket sensörünün üstüne tırmanmış. Görüntüye bak. Wow. Çok iyi. Sincaba almışız burada. Bakalım başka neler var. Sivrisinekler de vahşi ama. Benim Ben sana söyleyeyim. seni de hallettiler değil mi? Söylemeyeyim videoda izliyorum ama benim her yerimi yediler şu Beni an. de yedi. Aa bak ne var burada? Şevket, görüntüye bak. Kaya sansarı. Ama nasıl poz Oo. vermiş. Bir bak şunun güzelliğe. Abi böyle tatlı bir şey olabilir mi ya? He? İşte şu görüntüyü saatlerce bekleyip kamuflaj altına girsen çok zor çekersin. DSLR foto kapan hem kaliteli hem de hayvanların doğal görüntülerini çekmemizi sağlıyor. O yüzden ben çok keyif alıyorum gerçekten bu görüntüleri elde ederken. Mükemmel görüntülere ulaşmışız ya. Gel sen börüye bir bak. Gel. Sanki kurt yakalamışız gibi. Şimdi sen ne demek istiyorsun? Börü kurt değil mi? Tam kurt köpeği de bir kurttan daha kurt görünümüne sahip Evet. aslan parçamız. Adeta bir kurt. ISO'yu düşüreyim. ISO biraz şey gelmiş. Aa! Lan bunlar nasıl sinek? Çok kötü oğlum, çok vahşi. değil Abi misin? burası Kızılcahamam. Sinekler, kendinize gelin. Siz Amazon'da falan değilsiniz ya. Böyle bir şey yok gerçekten ya. Bir konarsa eğer göstereceğim ama çok kötü. Seni de yediler mi? Yediler. Kaç tane? Evet, bu videoda mükemmel görüntülere ulaştık. Yani hep yırtıcı memelilerin peşindeydik. Evet, bozayı, Anadolu parsı, çizgili sırtlan, kurt, tilki vesaire. Bu liste uzar gider. Ama DSLR foto kapağını kurduğunuzda elde ettiğiniz görüntüler çok güzel olduğu için yırtıcı memeli de olsa, küçük bir memeli de olsa çok güzel görüntülere ulaşıyoruz ve bu bize inanılmaz keyif veriyor. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yani ormanın ortasına bir stüdyo kurduk. Bu stüdyoda kaya sansarı, yaban tavşanları, sincaplar ve birkaç kuş türünü elde etmeyi başardık. Daha çok küçük hayvanlar, yani küçük memeliler ve kuşlar kadrajımıza yansıdı. Ama ben inanıyorum buradan çok güzel görüntülere ulaşacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta tam şu ağaca foto kapan kurduğumda buradan bir vaşağın yürüdüğünü görüntüledim. Ve o vaşak gerçekten çok sağlıklı ve çok güzel bir bireydi. Onu da ekrana vererek sizlerle paylaşıyorum. Umarım önümüzdeki günlerde çok daha güzel görüntülerle sizlerle birlikte oluruz. Yalnız şunu söylemeden kapatmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta çok güzel bir videoyla sizlerle birlikte olacağız. Bu videoda ne diye soracak olursanız, kendi yaşadığımız bu atmosferde, bu coğrafyada, evimin hemen çevresinde daha önce görüntülemediğim bir hayvanı görüntüleyeceğim. Susamuru. Susamurunun peşine düşerek, onu görüntüleyerek sizlerle paylaşacağım. Umarım bu yolculukta başarıya ulaşırız. Birçok nesli tehlike altındaki hayvanı görüntülediğimiz gibi susamurunu da görüntüleyerek sizlerle paylaşacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Umarım sizler de bizlere inanıyorsunuzdur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu videonun altına lütfen beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Süper teşekkür kısmından da teşekkür edebilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.